Merhaba, Papatyanın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel şapkayı çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çok keyifli örülen bir model. Şöyle her tarafını göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben arkasına hemen cırt cırt ekledim. Bu cırt cırtları tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Metre halinde satılıyor. Bu çiçekler hesapta yoktu. Onu baştan söylemek istiyorum. Ama bana çok sade geldiği için biliyorsunuz ki ben şöyle şıkırtılı şeyleri çok seviyorum. Hatta çiçek değil pullarla bile süsleyebilirdim. Sizler de istediğiniz gibi ister çiçeklerle ister pullarla ister taşlarla süsleyebilirsiniz. Ben gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta saçıma takıp yani başıma takıp fotoğrafını çekip sizlerle de paylaşacağım. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kağıt ip çile halinde aldığım, daha sonradan sardığım çile ip kullandım ve 3 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ölçülerim yetişkinlere göre. Daha küçük yapmak isterseniz bu baş bölümünü daha küçük yapıp hemen şu bölümü de daha eksik örerek küçüklere de yapabilirsiniz. Ben buraya bakmaktan kendimi alamıyorum. Çok güzel oldu çünkü. Keşke elimde taşlar olsaydı taşlar da yapsaydım. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına hemen geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Bu videoların devamlılığı için sizin beğenileriniz, yorumlarınız ve videomu kendi sayfalarınızda paylaşmanız benim için çok önemli diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen şapkamızın ön tarafıyla başlıyorum. İpime şöyle bir düğüm atıyorum ve toplamda 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirimi çektim. Hemen önümdeki zincire çift batıyorum. 1 aynı yere battım. 2 şimdi tek zincir kalana kadar tek tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane tek yaptım. Bakın, bir çift battım, 7 tane tek ördüm ve en son zincire tekrar çift batıyorum. 1 aynı yere battım. 2 burada bir zincirle yükseliyorum. Hemen modeli çeviriyorum. Hemen ilk sık iğne tepesine batarak yine 2 kez batıyorum ve çift yapıyorum. İlk sık iğneyi. Daha sonra 10 tane sık iğne yapıyorum tek tek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle hemen 10'uncuya battım ve en son bakın hemen burada en son sık iğneye çift batıyorum. Şöyle 1 ve 2. Bakın burada ne yaptık? Başta yine çift battık, sonda çift battık. 10 tane tek yapmış olduk. Ve şimdi 4. sıraya geldim. Şöyle bir zincir çekeceğiz burada.
Hemen 3 tane sık iğneye çift batıyorum. Birinci çiftim. Hemen yanındakine batıyorum. İkinci çiftim. Hemen yanındakine batıyorum. Üçüncü çiftim. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra hemen burada bir tek örüyorum. Sadece bir tane. Hemen yanındakine çift batıyorum. Bakın. 3 tane çift, bir tek. Tekrar yanındakine çift battım. Burada 4 tane tekim var. 1 2 3 4. Burada bir çift yapıyorum hemen. Bir tek örüyorum. Ve bakın 3 tane kaldı tekrar. 3 tane çift yapıyorum. Yani 3 tane 6 taneyi çıkarmış oluyorum. Evet. İkinciye battım. Çift batıyorum. Aynı sık iğne tepesine 2 kez batıyorum yani. Hemen en son sık iğneyi biraz sıkı ördüm. O kadar sıkı örmüşüm ki tığ inanın zor giriyor. Niye böyle kameranın arkasında elimi çok sıkıştırıyorum? İnanın hiç bilmiyorum. Normalde bayağı bir gevşek örüyorum. Evet, 4. sıramı da bitirdim. Ve şimdi burada bir zincir çektim. Döndüm. İlk sık iğne tepesine çift batıyorum. 1 ve 2. 5. sıradayız arkadaşlar. 20 tane tek örüyorum. Yani son bir tane kalana kadar tek tek sık iğneler yapıyorum. Şimdi çok videoyu uzatmayalım. Normal sık iğnelerimizi 20 tane örüp dönüyorum. Evet, 20 tek ördüm ve son sık iğne tepesine çift. Evet, şöyle göstermek istiyorum. 6. sıraya geldik. Bir zincir çektim, çevirdim. Yine ilk sık iğne tepesine çift batıyorum. 1 ve 2. 4 tane tek. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir çift yapıyorum. 1 ikinciye batıyorum. Aynı yere çiftimi yaptım. Burada 12 tane tekim var. 12 tane tek tek sık iğne yapıp geliyorum hemen. 12 tane tek sık iğnemi yaptım. Buraya hemen bir tane çift yapıyorum. 12'den sonra aynı yere battım. Çiftimi ördüm. Şimdi burada yine 4 tane tekim var. 1 2 3 ve 4. Son sık iğneye çift batıyorum. 1 aynı yere battım. 2. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, şimdi 7. sıraya geldik. Yine bir zincir çekiyorum. İlk tabii ki sık iğneme çift batıyorum
Ve burada son sık iğne kalasıya kadar tek tek çok pardon, tek tek sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 26 tane tek sık iğne yapacağım. Şu şekilde ve hemen dönüyorum. Çok videoyu uzatmamak için yapıyorum bunu. 26 tane sık iğne yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, 26 tane tekimi yaptım ve son sık iğne tepesine yine tabii ki çift batıyorum. Bir zincir çektim ve çevirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın yavaş yavaş şekil alıyor ve 8. sıradayız. Yine çift ile başlıyoruz. İlk sık iğneyi çift batıyorum. 4 tane tek. 1 2 3 4 burada bir çift, bir tane tek, tekrar bir çift, dört tek, bir, iki, üç ve 4. Bir çift, aynı yere 2 kez batıyorum. Bir çift, burada 4 tane tek, 1 2 3 4. Bir çift, aynı yere tekrar batıyorum. 4 tek, 1 2 3 ve 4 tane tek ördüm. Bir çift, pardon, çift yapmadık. Bir çift, 4 tek, 1 2 3 ve 4. Tekrar bir çift, bir tek ve tekrar bir son sık iğneye bir çift yaparak bu sırayı da bitiriyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bayağı sıkı sıkı oldu. Hemen 9. sıraya geldik. Bir zincir çekiyorum ve yine tabii ki çift batıyorum ilk sık iğneye. Şimdi arkadaşlar burada toplamda 36 tane tek yapacağız. Şöyle 1 2, yani başta çift batıyorum, sonda
çift batıyorum. Ortaya toplamda 36 tane tek yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 36 tane teki bitirdikten sonra en son sık iğneye yine tabii ki çift batıyorum. 1 ve 2. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Yine bir çiftle başlıyorum 10. sırama. Yine bir çift yapıyorum. İlk sık iğneye çift batıyorum. Burada 9 tane tekim var. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen yanına bir tane çift yapıyorum. Bir tane çift ve 18 tane tek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 18 tane tek yapıp dönüyorum hemen. 18 tane sık iğneyi bitirdim. Hemen burada yine çift batıyorum. Arttırma yapıyorum yani. 1 aynı yere battım. 2 burada yine 9 tane tek yapacağım. 9 tane tek yapayım, dönüyorum. Evet arkadaşlar, 9 teki bitirdim. Son sık iğneye çift batıyorum. 10. sıramı bitirdim. Bir zincir çekerek 11. sıraya geçiyorum. Şimdi burada 11. sırada yine ilk sık iğneye çift batıyorum. Ve toplamda 42 tane tek yapacağım arkadaşlar. Son ilmek, yani bir tane kalana kadar örüyorum. Toplamda 42 ilmek. Son ilmeğe yine çift batacağım. Evet, toplamda 42 tane sık iğne örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben bir çift ve 42 tane tek yaptım ve son sık iğneyi yine çift yapıyorum. Evet, bir zincir çektim ve 12. sıraya geldik. Yine çift batıyorum ilk sık iğneye. 1 aynı yere battım. 2 8 tane tek yapıyorum. 1 2 8 tek yapıp dönüyorum. 8 tekimi bitirdim. Bir tane çift yapıyorum. 1 aynı yere battım. 2 ve 2 tek yapıyorum. 1 2 hemen yanına bir tane çift yapıyorum. Ve burada 5 tane tek. 1 2 3 4
5 tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Burada da arttırmamı yapıyorum. Ve arkadaşlar yine burada 8 tane tek yapacağım. 8 tane tek yapıp dönüyorum. 8 tane tekimi yaptıktan sonra yine bir çift yapıyorum. Burada da arttırmamı yaptım. Şimdi burada 5 tane tek. 1 2 3 4 ve 5. Yine hemen bir tane çift yaparak arttırma yapıyorum. 1 2 arttırmamı yaptım. 2 tane tek yapıyorum. 1 2 tane tek. Yine arttırma yapıyorum. Bir tane çift. Ve yine 8 tane tek yapıyorum arkadaşlar. 8 tekimi yaptım. Yine son sık iğne tepesine çift batarak bu sıramı da bitireceğim. Şu anda 12. sırayı bitirdim. 13. sıraya başlıyoruz. Bir zincir çektim ve hemen ilk sık iğneye çift batıyorum. Burada hemen arttırmamı yaptım. Daha sonra son sık iğneye kadar 52 tane tek öreceğim. Son sık iğnede yine çift batacağım. İlk çift battık, 52 tane sık iğne, sonuncuya da çift batıp hemen dönüyorum. 52 tek ve bir çiftimi bitirdim arkadaşlar. 14. sıraya geldik. Bir zincir çektim. Yine çift olarak batıyorum. İlk ilmeğime, ilk sık iğneme arttırmamı yaparak başladım. Ve burada arkadaşlar 14 tane tek yapacağım. Tek tek batarak 14 tane sık iğne yapıp dönüyorum. Evet, 14 tane tek ördüm. Hemen yanındakine arttırma yaparak çift yapıyorum. 1, aynı yere battım. 2, çift yaptık. 14 tane tek, tekrar çift ve burada 24 tane tek yapacağım arkadaşlar. 24 tane tek yapıp dönüyorum. 24 tane tekimi ördüm. Hemen yanındakine yine çift batıyorum. Evet. Şimdi burada 14 tane tek öreceğim. Daha sonra en son sık iğneye çift batıp dönüyorum. 14 tek, bir çift. 14 tek, bir çift olarak bitirdim. Bir zincir çektim ve 15. sıradayım. 15. sırada çiftle başlamıyorum. 20 tane tekle başlayacağım. Bakın hemen ilke batıyorum. 1, hemen yanındakine batıyorum. 2, bu şekilde 20 tane tek örüp dönüyorum. 20 tane tek ördüm. Hemen burada bir tane çift örerek arttırmamı yapıyorum. 1, 2 ve burada arkadaşlar 18 tane tek yapacağım. Tek tek batarak 18 tane sık iğne yapıp dönüyorum. 18 tane tek olarak sık iğne ördüm.
Hemen yanındakine çift batıyorum arkadaşlar. 18 tane sık iğneden sonra çift, yani burada da arttırmamı yapıyorum ve sıra sonuna kadar yine son sık iğneye kadar toplamda 20 tane sık iğne örüp hemen döneceğim. Evet, 20 tane sık iğne yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, 20 tane sık iğneyi bitirdim. Başta ve sonda arttırma yapmadım. 16. sıraya yükseliyorum. Bir zincirle döndürdüm. Yine burada çiftle başlıyoruz. Yani ilk sık iğneye arttırmayla başladım. Çift yaptım. Daha sonra burada 10 tane tek batacağım arkadaşlar. Hemen ben 10 tane sık iğne tek yapıp dönüyorum. 10 tek ördükten sonra bir tane çift yapıyorum. Ve 6 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir çift yapıyorum. Burada 24 tane tek. 24 tane tek yapıp dönüyorum. 24 tek sık iğnemi yaptım. Hemen bir tane çift yapıyorum. Arttırmamı yapıyorum. 2 6 tane tek yapıp dönüyorum. 6 tek sık iğnemi yaptım. Yine bir tane çift yapıyorum. Yine burada da arttırma yapıyorum. Evet. Şimdi burada 10 tane tek yapacağım. Sonuncuya yine çift batacağım arkadaşlar. 10 tane tek başına sık iğne örüyorum ve sonuncuya çift batıyorum. 10 tane sık iğne ördüm. En sonuncuya çift battım. Arttırmamı yaptım. 17. sıradayız. 16'dan 17. sıraya geçiyorum. Burada arkadaşlar yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yine ilk sık iğneye arttırma yaparak başlıyorum. Yani çift batıyorum. Bakın. İlk çift batıyorum. 66 tane tek batıyorum ve sonuncuya yine çift. 66 tane tek sık iğne yapıyorum ve sonuncuya çift sık iğne yaparak bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 66 tek ve bir çiftle bitirdim. Bir zincir çekiyorum ve şu anda 18. sıradayım. Yine burada çiftle başlıyorum. Yani arttırmamı yapıyorum. 1 2. Burada 12 tane tekim olacak. Tek tek 12 tane sık iğne yapıp hemen dönüyorum. 12 tek sık iğnemi bitirdim. Bir tane çift örüyorum. 1, aynı yere battım. 2, arttırmamı yaptım. Burada 6 tane tek öreceğim arkadaşlar. 6 tane tek sık iğne örüp dönüyorum. 6 sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. Arttırma yapıyorum. Arttırmadan sonra hemen 5 tane sık iğne. 5 sık iğnemi ördüm. Yine burada arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 kez batıp sık iğne yaptım. Ve burada 16 tane tek yapıp dönüyorum. 16 sık iğnemi bitirdim. Burada yine arttırma yapacağım. 1 2
5 tane sık iğne yapıp dönüyorum. 5 tane sık iğnemi yaptım. Burada yine arttırma yapıyorum. 1, aynı yere battım. 2, şimdi 6 tane tek yapıp dönüyorum. 6 tane teki bitirdim. Yine burada bir tane çift yapıyorum. Arttırmamı yapıyorum. Daha sonra 12 tane tek, bir tane çiftle bu sırayı bitireceğim. Evet arkadaşlar, son olarak 12 tek bir çiftimi yapıp 18. sırayı da bitirdik. 19. sıra benim son sıram. Eğer burası çok uzun oldu derseniz hemen mezurumu arıyorum. Şöyle çok uzun geldi derseniz şöyle baktığımda hemen düzgün ölçelim. 10 santim. Eğer uzun gelirse bir sıra eksik burada. Yani bu ördüğümüz en son sırayı örmeyebilirsiniz. Hemen direkt son sıraya geçebilirsiniz. Şimdi şöyle benim daha önceden ayırdığım ve 3'e katladığım ipim vardı. Şöyle hemen düzelteyim. Şöyle 3'e katlayacağım ki biraz dolgun dursun. Evet. Şöyle bakın. 3'e katladım. Ve hemen şu uç kısmına şöyle uzunca koyuyorum. Daha sonra buradan keseceğim. Hemen ipimi alıyorum. Şöyle arada tutarak bir zincir çekiyorum. Sıkılaştırıyorum. Ve bunu arada yürüterek bu sırayı sadece her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak bitireceğim. Sadece buradaki değişiklik şöyle arasına ayrıyetten koyduğumuz şöyle üçlü aynı ipten şöyle koyarak devam ediyoruz. Uç kısmı sert olsun diye yapıyoruz. Gerçi gereğinden fazla sert ama şöyle iyice dimdik dursun istiyoruz. O yüzden bakın arada bunu yürüterek her bir sık iğneye bir tane sık iğne yaparak bu sırayı bu şekilde bitireceğim. Eğer çok kalın oldu derseniz 2 kat yapabilirsiniz. Daha kalın olsun derseniz bunu 4 kat yapabilirsiniz. O sizin keyfinize göre değişir arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde içten iplerimi yürüterek her bir sık iğneye bir sık iğne yaparak burayı artık bitireceğim. Evet. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi dikmek için uzunca şöyle kesiyorum. Şapkamızın ön tarafı hazır. Evet. Bakın hemen burada arada yürüttüğümüz ipleri de şöyle diplerinden kesebiliriz. Hemen diğerini de aynı şekilde bakın dibinden kesiyorum. Zaten buralar dikilecek. Hemen bir ölçü vermem gerekirse şöyle 11 santim diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle en uç köşeden ölçtüğümde 29 santim. Evet. Şimdi bunu bir köşeye bırakacağım dikmek için. Tabii bu aşamada ütünüzü yapabilirsiniz. Ben hemen şöyle karşıdan bir buhar tutup elimle düzelttim tabii ki. Hemen şöyle bir bandımız olacak arkadaşlar. Yani şunu şu şekilde dikmek için. Bu bandı ben daha önceden diktim. Çünkü uzun uzun size göstermek istemedim. Çünkü inanılmaz kolay. Yeni öğrenenlerin bile yapabileceği çok şık bir bant. Hemen sizlere şöyle ipimi alarak kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Hemen şuna
kaç tane zincir çektiğimi söylemek istiyorum. Buna tam 106 tane zincir çektim arkadaşlar. 62 santim geliyor. Sizler de şöyle bir sıra örün, baş çevrenizi ölçün. Bu kadar da fazlalık bırakacaksınız ki burası ayarlanabilsin. Buralara cırt cırt takacağız çünkü. Ben de kendime göre ayarladım ama birazcık şöyle fazlalık bıraktım ki cırt cırtları rahat bir şekilde takabileyim diye. Sizler de baş çevrenizi ölçüp yapabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de göstermek istiyorum şu anda. 8 tane ördüm. Hemen önümdeki sık iğne zincire batıp sık iğne yapıyorum. Şöyle tek tek batıyorum. Ben bunu 106 zincir çekerek yaptım. Size göstermek amaçlı 8 zincirle gösteriyorum. Eminim ki anlaşılacak. Bu şekilde tek tek batıyorum. Ve sırayı bu şekilde sık iğne ile bitiriyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Sık iğne tepelerine tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Bunu kaç sıra yaptım? Toplamda 6 sıra yaptım arkadaşlar. Sizler kalınlığı, inceliği tamamen yine size kalmış. Sizlerin nasıl hoşuna gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Sadece 4 sıra yapabilirsiniz ya da 6 sıradan daha fazla da yapabilirsiniz. Bakın son sıraya geldim. Son sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Şöyle git gel yaparak gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum ve toplamda 6 sıra örüyorum arkadaşlar. Toplamda 6 sıra ördüm. Hemen bunun da enini ölçmedim. Şöyle boydan ölçtüm ama enini ölçmedim. Eni şu 3,5 santim arkadaşlar. Şöyle evet. Tam 3,5 santim. Dediğim gibi sizler istediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Evet, şimdi bunu alıyorum hemen. Hemen şöyle uzunca kestiğim ipime hemen iğnemi geçirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben iğnemi geçirdim. Şöyle dikeceğim yerleri de işaretledim. Bunu nasıl yaptım? Bakın buradan 16 santim. Buradan da 16 santimi ölçtüm. Ortayı buldum. Her iki tarafı da aynı olacak. Hemen şurayı alıyorum. Bakın. Şunu hemen şöyle bandın üstüne getiriyorum. Öncelikle. Şöyle tam manasıyla göstermek istiyorum. Net bir şekilde. Bakın bunu şöyle şunu kaldırdığımda bakın şuraya değil de şuraya batacağım bakın. Yani buraya değil de buraya batmış olacağım. O önemli çünkü. Hemen şöyle hizasını buluyorum. Tekrar çıktı ama neyse önemli değil. Şurayı zaten yaptıktan sonra gerisi önemli değil. Bakın dediğim yere batıyorum. Başlıyorum dikmeye. Şöyle tekrar aynı yerden batırıp tekrar şöyle bir orayı iyice sabitlemek istiyorum çünkü. Evet. Birkaç defa geçelim oradan ki orayı sabitleyelim, orası çıkmasın. Şu kenarlara birkaç defa gidelim. Evet. Daha sonra şöyle hemen üstüne getiriyorum. Bakın. Hemen bakın. Yanındakinden. Bakın buraya battık. Şimdi hemen yanındakinden şöyle geçiriyorum. Bir yukarıdan hemen şuradan bakın. Yine burada da belli sıralar zaten. Sıranın şöyle tepesine batıp ipimi çektim. Hemen yanına batıyorum. Hemen bakın
onun yanındaki boşa batıyorum. Hiçbir ilmeği atlamayın. Yan yana bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen tersini göstermek istiyorum. Bakın şu güzelliğe. Evet, çok güzel oluyor. Bakın hemen şuraya batmış oluyorum. Bakın şu uçlara değil, hemen şuralara batıyorum. Şöyle bakın, karşılıklı bir şekilde dikmeye başladım. Eminim ki anlaşıldı. Bakın hemen yanındakine battım. Şöyle bakıyorum, onun yanındaki hemen boş, atlamamak için. Şöyle sıkıştırıyorum iyice. Daha sonra yine göstermek istiyorum. Bakın buradan çıkardım. Hemen yanına batıyorum. Ve şöyle diğer tarafa kadar aynı yöntemle dikeceğim arkadaşlar. Şunu çıkarayım. Bakın şu şekilde. Şöyle şuraya battım. Hemen boşa batıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde ben tam şu uca gelene kadar dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben dikişimi bitirdim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu bence. Sizler ne düşünüyorsunuz hiç bilmiyorum. Hemen şöyle herhangi bir ilmeğe batıp bir düğüm atacağım çözülmemesi için dikişimi. Benim meşhur düğümlerim. Çok korkuyorum örgülerim çözülecek diye. Sizler de biliyorsunuz, beni takip ediyorsanız. İnanılmaz korkuyorum ördüklerim sökülecek diye. Böyle korktuğumu görenler çok korkuyorsun ama işte ördüklerini ne yapıyorsun diyorlar. Çünkü ben satış yapmıyorum. Şu anda 2 uç dolu. Genelde hediye vermeye çalışıyorum. Kendim kullanıyorum. Bilmiyorum yani. Yapmışken düzgün yapmak istiyorum. Çünkü çoğunu dediğim gibi hediye veriyorum. Evet, bakın böyle içten yürüttüm. Hemen şöyle ipimi artık kesebilirim. Benim şapkam hazır sayılır. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel oldu. Çok merak ediyorum başımda da nasıl duracak diye. Hemen bakın, artık ipleri de şöyle içten yürüterek, ben bunları sakladığımı zannediyordum ama saklamamış mıyım? Evet, şöyle hemen şunları da saklayalım. Artık iplerimiz görünmesin. Hiç sevmiyorum çünkü görününce. Hemen şunu da kestim. Diğer tarafa bakıyorum. Onu saklamışım fakat kesmemişim. Evet. Şimdi bakın, tuhafiyelerde bulabileceğiniz şöyle cırt cırtlar var. Metre alabilirsiniz bunları. Şu şekilde. Hemen şöyle karşılıklı bunları yapıştıracağım. Şu şekilde. Daha da uzun yapıştırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben çünkü kendi baş çevreme göre yapıyorum. Bu şekilde ben bunları silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Birazcık da sanki süse de ihtiyacı var. Süslemeyi de düşünüyorum. Sizler artık yapmayı öğrendiniz arkadaşlar. İster süsleyerek, ister bu şekilde. Sizler nasıl istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Ben bunları yapıştırıyorum. Ve daha sonra kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben cırtlarımı taktım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Silikon tabancasıyla yapıştırdım. Sizler dikmek isterseniz dikebilirsiniz. Bir de hesapta olmayan şöyle çiçeklerim var. Dayanamadım arkadaşlar. Yani şöyle sade dursun istemedim. O yüzden şöyle elimde çok yıllar önce şunları almıştım. Şöyle bakın, telli halde. Ben bunları önceden mumlar yapıyordum ve mum şişelerini süslüyordum bu çiçeklerle. Düğün çiçekleri satılan, düğün davetiyeleri satılan yerlerde bunlardan bulabilirsiniz. Ben bunları şöyle uçlarını kestim makasla. Daha sonra tek tek
silikon tabancasıyla yapıştırdım. Tabii ki sizler yapmak zorunda değilsiniz. Ama benim çok hoşuma gitti. Başınıza takınca da çok böyle şıkır şıkır oluyor. Tabii ki sizin zevkinize kalmış ama ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.